Bu hırka iki altıgen parçadan oluşuyor. Birleşim yeri arka kısımda. Kol üzerinde de aynı şekilde devam ediyor. Hırkayı elde daha net göstereyim. Önce altıgen iki parça örüyoruz. Kolun altındaki bu bölümden parçaları örmeye başlıyoruz. Parçaları tamamladıktan sonra arka ortadan ve kolların üzerinden dikerek birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi dikişler neredeyse hiç fark edilmiyor. Tek bir parçaymış gibi görünüyor. Birleştirme işleminden sonra hırkanın çevresine ve kol ağızlarına tığlama çalışıyoruz. Örmüş olduğum hırka 40-44 beden aralığındaki bayanlar için uygun ölçülerde. Ütüledikten sonraki hırkanın ölçülerini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan ulaşabilirsiniz. Haydi hırkayı birlikte örelim. Altıgen iki parçadan birincisini ördüm. Birebir aynısı olan ikinci parçayı birlikte öreceğiz. Örmek için 100 gram 350 metre olan Alize Diva %100 mikrofiber 4 yumak kullanacağım. Hırkayı 3 milimetre tığ ile öreceğiz. Sihirli halka yaparak örmeye başlıyoruz. Sihirli halka oluşturarak altıgen ikinci parçayı örmeye başlıyorum. Şöyle ipin ucunu tutuyorum. İki parmağımın üzerinden ipi geçirip yukarı alıyorum. Parmaklarımın arasına sıkıştırıyorum. Tığ halkanın içerisinden geçirip ipi çekiyorum. Bir ilmek alıp zincir çekiyorum. Parmaklarımı çıkardım. Bu zinciri sıkıştırıyorum. Sayıya dahil değil. Şimdi başlangıç için 4 zincir çekiyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şimdi başlangıç için birinci sırayı ve köşeleri oluşturacağız. Başlangıç zincirini bir trabzan olarak kabul ediyorum. Tığın başını doluyorum. Yine halkanın içerisine batıp ilmek alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İlmekleri 3 seferde kapatarak üçlü trabzan öreceğim. Önce birinci ilmeği kapatıyorum. Daha sonra ilmekleri ikişer ikişer kapattım. Trabzanları bu şekilde öreceğiz. Her iki adet üçlü trabzanın arasına 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar tığ doluyorum. Halkanın içerisine batıp 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 1, 2. Yine 6 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine batarak 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İpin ucundan çekerek halkayı sıkıştırıyorum. Birinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ikişer trabzan ördüm. Aralarına da 6'şar zincir çektim. Birinci turu kapatmadan önce yine 6 zincir çekiyorum. Başlangıç zincirlerinden dördüncüsüne batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Zincir boşluklarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Her zincir boşluk birer köşeyi oluşturacak. Köşelerde artış yapacağız. Şimdi modelimizin ikinci sırasına başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu ilk trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. İlk zincir boşluğun altından batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. Aynı şekilde ikinci trabzanın tepesine de bir sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çektikten sonra trabzanların tepelerine batarak 2 sık iğne örüyorum. Tur sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İkinci turun sonuna geldim. Sık iğnenin ilmeğine batıp kaydırma örüyorum. 4 zincir çekiyorum.
Üçüncü sıraya başlayacağım. İkinci model tekrar oluyor. Birinci sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlayacağım ve köşelerde artış yapacağım. 4 zincirden sonra yine aynı yere batıp üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Burada üçer zincir çekerek tam boşluğa batıp sık iğne örmüştük. Bu sık iğnenin ilmeğine batıyorum bu şekilde. Üçlü trabzan örüyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir üçlü trabzan daha ördüm. Şimdi köşe için 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Artış yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki 2 sık iğneden ilkine batıp üçlü trabzan örüyorum. Yanındakine batıyorum. Bir üçlü trabzan daha ördüm. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine ikinci köşeye geldim. İkinci köşenin tam ortasına batarak örmüş olduğum sık iğnenin ilmeğine bu şekilde batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum 2 adet. 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp 2 adet üçlü trabzan örüyorum. İkinci köşe. Yine 3 zincir çekiyorum. Sık iğnelerin tepesine batarak 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Üçüncü köşeye geldim. Yine bu sık iğnenin tepesine batıyorum. 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü köşe oluştu. Devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine sık iğnelerin tepesine batarak 2 üçlü trabzan örüyorum. Dördüncü köşe için 3 zincir çektikten sonra sık iğnenin tepesine batıp 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp üçlü trabzan örüyorum 2 adet. Bu şekilde köşeleri oluşturarak turun sonuna kadar devam ediyorum. 6. köşeyi oluşturdum. Şimdi turu kapatacağım. 3 zincir çekiyorum. Başlangıç zincirlerinden dördüncüsüne batıyorum. İlmek çıkartıp kaydırma örüyorum. Toplam 3 tur ördüm. Şimdi dördüncü tura başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çektikten sonra yine trabzanların tepesine batarak 2 adet sık iğne öreceğim. 1 2. Yine 3 zincir çekiyorum. Birinci köşeye geldim. Bu 6 zincirin altından batıyorum. İlmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanların tepesine batarak 2 adet sık iğne örüyorum. Birinci köşeyi döndüm. Şimdi yine 3 adet zincir çekiyorum. Zincirlerin üstünden trabzanın tepesine batıyorum. Sırayla 2 sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Zincirleri geçip trabzanların tepesine batıyorum. 2 adet sık iğne örüyorum. İkinci köşeye geldim. 3 zincir çekiyorum. Yine köşedeki zincirlerin altından batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çektikten sonra trabzanların tepesine batıp 2 adet sık iğne örüyorum. İkinci köşeyi de bu şekilde oluşturdum. Turun sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Altıncı köşeyi tamamladım. Şimdi turu kapatacağım. 3 zincir çekiyorum. İlk sık iğnenin ilmeğine batıp kaydırma örüyorum.
Dördüncü turu kapattım. Şimdi beşinci tur için 4 zincir çekiyorum. Üçüncü model tekrarına başlayacağız. Üçlü trabzan örüyorum aynı yere batarak. 3 zincir çektikten sonra sıradaki 2 sık iğnenin tepesine batıyorum. 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Birinci köşedeki sık iğneye batıyorum. Buraya 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Köşeyi dönmek için 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 trabzan örüyorum. Birinci köşeyi oluşturdum bu şekilde. Şimdi diğer köşeye kadar devam edeceğim. Trabzanlar arasına hep 3 adet zincir çekiyoruz ve sık iğnelerin tepesine batarak üçlü trabzanlar örüyoruz. Devam edelim. İkinci köşeye geldim. 3 zincir çekiyorum. Yine köşedeki sık iğnenin tepesine batıyorum ilmeğine. 2 trabzan örüyorum. 6 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. 2 trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Üçüncü köşeye de aynı şekilde örerek ulaşacağım. Tur sonuna kadar örelim. Turun sonuna geldim. Yine 3 zincir çekiyorum. Başlangıç zincirlerinden dördüncüsüne batıp kaydırma örüyorum. Turu kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tur ördüm. Şimdi 6. turu tamamlayacağım ve 3 kez desen tekrar yapmış olacağım. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. Zincirleri aşmak için yine 3 zincir çekiyorum. Trabzanların tepesine batarak sırayla 2 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk köşeye geldim. Yine trabzanların tepesine sırayla 2 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip köşedeki zincirlerin altından batıyorum, sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Trabzanların tepesine batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tur sonuna kadar örelim. Altıncı turun sonuna geldim. 3 zincir çektikten sonra başlangıçtaki sık iğnenin ilmeğine batıp kaydırma örüyorum. Turu kapatıyorum. Modelimiz 2 turdan oluşuyor. Toplam 6 tur ördüm ve 1, 2, 3 model tekrarı yaptım. Her iki sırada iki köşe arasındaki kutu sayısı ikişer artarak devam edecek. Gördüğünüz gibi motifimiz gittikçe volanlanmaya başladı. Toplam 17 kutu olunca tekrar birlikte olacağız. Başlangıç turu da dahil olmak üzere toplam 17 kez model tekrarı yaptım. Modelimiz 2 sıradan oluşuyordu. Sadece 17. tekrarı yaparken birinci sırayı ördüm, ikinci sırayı örmeden bıraktım. Sıra sayısı 33 sıra. Şimdi kol bölümünü ayıracağım. Şu şekilde ek yerinin sağ ve sol köşelerini birleştiriyorum. Burası kol bölümü. Kol genişliğini ölçüyorum. Kol genişliği yaklaşık olarak 20 santimetre. Bu genişlik benim için yeterli. Sizler daha geniş veya daha dar olmasını isterseniz sıra sayısını azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Ama beden bölümü de aynı şekilde 20 santimetre genişlikte. Benim için yeterli değil. O yüzden ben hem beden bölümünü hem de boy bölümünü uzatmaya devam edeceğim. Şu şekilde kolun devamındaki üstteki köşeye bir ayraç yerleştiriyorum. Aynı şekilde alttaki köşeye de farklı renk bir ayraç yerleştiriyorum. Burası örgümüzün ön tarafı. Hep ön taraftan örerek parçayı büyüttük. Ama bundan sonra hem ön taraftan hem de arka taraftan örmeye başlayacağız.
O yüzden ön yüzü belirtmek için de bir ayraç yerleştiriyorum ön tarafa. Şimdi ipi kesiyorum. Önce bir zincir çekiyorum. Çekmiştim daha önceden. İpi kesiyorum. Örmeye geçmeden önce parçanın ters tarafından sihirli halkanın ipini hem sıkıştıracağım hem de gizleyeceğim. Bir iğneye ipi geçirdim. Şöyle çekerek iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra ipin karşı tarafından, çıktığı yerin karşı tarafından iğneyi yürütüyorum bu şekilde. Çekiyorum. Daha sonra çözülmemesi için hemen burada şu şekilde bir düğüm atıyorum. Tekrar sıkıştırıyorum. Kaldığım yerden halkanın içinden ipi yürütmeyi sürdürüyorum. Hem ipi gizlemiş oldum hem de halkayı sıkıştırdım. Fazlalık ipi kesiyorum. Tekrar parçanın ön yüzünü çeviriyorum. Ek yerini buldum. Ek yerinin sağ tarafındaki ve sol tarafındaki köşeleri şu şekilde katlıyorum. Burası kol bölümü. İşaretli köşelere kadar katlamayı sürdürüyorum. Burası da beden bölümü. Şimdi alttaki köşeden başlayacağım. 1, 2 ve 3 kenar örmeyi sürdüreceğim. Bu işarete gelince tekrar dönüp aynı şekilde geldiğim yoldan devam edeceğim. Şimdi ipimi alacağım. Kırmızı işaretli köşeden örgümüzün ters tarafından model tekrarının ikinci sırasını tamamlayacağım. İpimi alıyorum. Buradaki zincirlerden 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Toplam 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. Yine ikinci trabzanın da tepesine batıp bir sık iğne daha örüyorum. Aynen önceden ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Bundan sonra 3 zincir çekerek devam edeceğiz. Sadece başlangıçta 4 zincir çekiyoruz. Devam edelim. Bu şekilde köşelerde de aynı şekilde örmeyi sürdürelim. Bu ayraca gelirken tekrar birlikte olacağız. İkinci ayraca kadar geldim. Burada 6 adet dönüş zinciri var. 3 zincir çektikten sonra bu dönüş zincirlerinden üçüncüsüne veya dördüncüsüne batabilirsiniz. Köşe nasıl daha düzgün duruyorsa o şekilde zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3. Ben dördüncü zincire batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde. Dönüyorum. 6 zincir çekip modelimizin birinci sırasına başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Tekrar ikinci sık iğnenin tepesine batıp bir üçlü trabzan daha örüyorum. Bu şekilde dönüş yaptım. Aralarına üçer zincir çekerek ikişer trabzan örerek devam edeceğim. Bu ayraca gelirken tekrar birlikte olacağız. Kırmızı ayracın bulunduğu köşeye geldim. 3 zincir çekiyorum. Alt sırada dönüş için çekmiş olduğum 4 zincirden dördüncüsüne batıyorum. Bir üçlü trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar dönüş yapacağım. Yine 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Modelin ikinci sırasına başlıyorum. Trabzanların tepesine 2 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde 2 sık iğne örerek diğer ayraca kadar devam ediyorum. Bu şekilde örmeyi sürdürelim. İstediğimiz genişliğe gelene kadar devam edelim. Kolu ayırdıktan sonra işaretlemiş olduğum bölümde fazladan
1, 2, 3, 4, 5 model tekrarı yaptım. Modelin ikinci sırasını örmedim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. İpi kestikten sonra altıgen parçayı yine katladım. Son örmüş olduğum sıralarla birlikte ölçülerini vermek istiyorum. Eni yaklaşık olarak 25,5 santimetre. Boyu ise 48 santimetre oldu. Ben boyunu biraz daha uzatmak istiyorum. Sizler için yeterliyse bu şekilde de bırakabilirsiniz. Daha uzun, daha kısa örmek elinizde. Şimdi ben boy için biraz daha sıra eklemek istiyorum. Alt bölümdeki bu iki köşeye işaret yerleştiriyorum. Boyu uzatmaya başlıyorum. İç taraftan, yani örgümüzün ters tarafından modelin ikinci sırasını örerek başlayacağım. Köşelerde artış yapmayacağım. Sadece boyu uzatmaya devam edeceğim. Köşedeki kutuya geliyorum. Tam köşe noktasına batıyorum. İpimi buraya yerleştiriyorum. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yine trabzanların tepesine batarak sırayla 2 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanların tepesine 2 sık iğne örüyorum. Bu şekilde diğer işarete kadar devam ediyorum. İkinci işarete kadar ördüm. 3 zincir çekiyorum. İşaretli kutunun tam köşesine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Dönüyorum. Model tekrarına başlıyorum. Modelimizin birinci sırasını öreceğim. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk sık iğnenin tepesine batıp üçlü trabzan örüyorum. Sıradaki sık iğneye batıp bir üçlü trabzan daha ördükten sonra aralarına üçer zincir çekerek 2 adet üçlü trabzanlar örmeyi sürdürüyorum. Diğer işarete kadar bu şekilde devam edelim. İşarete kadar geldim. 3 zincir çekiyorum. Alt sırada dönüş zincirinin dördüncüsüne batıyorum. Üçlü trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Tekrar dönüyorum. Modelin ikinci sırasına başlayacağım. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar beden bölümünü uzatıyoruz. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. İkinci trabzanın tepesine batıp bir sık iğne daha ördüm. Bundan sonra sık iğnelerin arasına üçer zincir çekerek diğer köşeye kadar devam ediyorum. İşaretli kutudan sonra 1, 2, 3 kutu ördüm. Modelin ikinci sırasını örmedim. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Tekrar parçayı katlıyorum. Ütülenmeden önceki boy uzunluğunu vermek istiyorum. Yaklaşık olarak 53 santimetre. İki parçayı da tamamladım. Şimdi parçaları ters tarafından ütüleyeceğim. Daha sonra birlikte birleştireceğiz. Örmüş olduğum iki altıgen parçayı ters tarafından ütüledim. Ön yüzleri üstü olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi bu iki parçayı katlayacağız ve arka orta dikişi dikeceğiz. Önce soldaki parçayı alıyorum. Kol bölümündeki ek yerini buluyorum. Ek yeri altta olacak şekilde sağ taraftaki ve sol taraftaki köşeyi üst üste getiriyorum. Devam ediyorum. Sıradaki iki köşeyi de yine üst üste getirdikten sonra bu şekilde yerleştiriyorum. Diğer parçayı da aynı şekilde katlıyorum. Kolun ek yeri altta olacak şekilde iki köşeyi birleştiriyorum.
Devam ediyorum. Aynı şekilde katladım. Şimdi arka orta dikişi dikeceğiz. Buradan dikmeye başlayacağız ve yakaya kadar birleştireceğiz. Dikeceğim uzunluğun 2 katı kadar ipi iğneye geçirdim. Ön yüzden arka ortayı dikmeye başlıyorum. Alttan başlıyorum, yakaya kadar dikeceğiz. Dikerken kenardaki zincir şeklinde görünen ilmekleri takip edeceğiz. Ama ilk 3 sıra daha sonradan örüldüğü için dönüşler yaparak ördük. İlk 3 sırada biraz zorlanabilirsiniz. Daha sonra çok rahat ilerleyeceksiniz. Sağ taraftaki parçanın köşesini alttan batıyorum. İpi çektim. Diğer parçanın da köşesini aynı şekilde batıyorum. İpi çekiyorum. İpin ucunu diğer elimle şöyle tutuyorum. Sıkıştırıp devam ediyorum. Dikerken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Her battığımızda ipin çıktığı ilmeğe önce batıp daha sonra üstten çıkacağız. Bu tarafta da aynı şekilde. Şimdi yine ipin çıktığı ilmeğe batıyorum. Buradaki trabzanın tam orta noktasından iğneyi yukarı çekiyorum. Bu tarafa geliyorum. Yine ipin çıktığı noktadan batıp trabzanın ortasından iğneyi çıkartıyorum. Çekiyorum. İpin ucunu tutuyorum. Devam ediyorum. Bu tarafa geliyorum. Burada önce ipin çıktığı ilmeğe batıyorum. Daha sonra yatay zincirlerin ucuna batarak iğneyi yukarı çekiyorum. Bu tarafa geliyorum. İpin çıktığı ilmeğe battıktan sonra burada da yine yatay zincirlerin ucuna batarak iğneyi çekiyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. Yine ipin çıktığı yere batıp ikinci yatay zincirlerin ucundan çıkıyorum. Burada da aynı şekilde. Devam ediyorum. İpin çıktığı ilmeğe batıp trabzanın ortasından iğneyi çıkartıyorum. Burada da aynı şekilde. Yine yatay zincirlerin ucundan çıkıyorum. Bu tarafta da aynı. İkinci yatay zincirlerin ucundan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yatay zincirler ucuca geldi. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi zincir şeklinde uzanan ilmeklere geldik. Şimdi dikerken şu şekilde devam ediyoruz. Yine ipin çıktığı ilmeğe batıyorum. Üstteki zincirin içerisinden iğneyi çıkartıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde buradan batıyorum. Üstteki zincirin içerisinden çıkıyorum. Yine ipin çıktığı ilmeğe batıp üstteki zincirin içinden çıkıyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yatay zincirler ucuca geldi. Ters taraftan görüntüsü de bu şekilde. Yakaya kadar dikmeyi sürdürelim.
Dikiş işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi ek yeri hiç belli olmuyor. Şimdi ipi gizleyeceğim. Arka tarafta önce sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasında yürütüyorum. Arka ortayı birleştirdim. Şimdi tekrar katlıyorum. Arka dikişi kapattım. Şimdi yakayı ayıracağım. Yaka için tam ortadan 9 santimetre uzunluk ölçüyorum. Buraya bir işaret yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutu yapıyor. 8. kutudan sonraki trabzanın tepesine bir ayraç yerleştiriyorum. Aynı şekilde ek yerinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kutudan sonraki trabzana da bir işaret yerleştiriyorum. Bu tarafta da aynı işlemleri yapıyorum. Kol dikişlerini bu ayraçlardan itibaren aşağı kadar dikeceğim. Aynı şekilde bu tarafta da yine işaretlerden başlayıp alt tarafa doğru dikeceğim. Şimdi bu ayraçların bulunduğu yerden ipimizi yerleştirip aynen arka ortayı birleştirdiğimiz gibi dikelim. Diğer tarafı da diktikten sonra tekrar birlikte olacağız. Omuz dikişlerini tamamladım. Her iki kolda da dikişler tamamlandı ve birleştirme işlemi bitti. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Hırkanın çevresine bir sıra sık iğne öreceğim. Sık iğne örerken kirpik çalışacağız. Şöyle ön yüzden ek yerinden başlayacağım. Tığımı alıyorum. Hemen buradaki ilk trabzana batıyorum. İpi yerleştiriyorum. Örerken buradaki fazlalık ipleri de araya alarak gizleyeceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk kutunun içerisine 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Daha sonra ilk trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Sık iğnenin her iki ilmeğine şu şekilde batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçerek kaydırma örüyorum. Kirpik ördüm. Devam ediyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi ikinci kutuya geldim. Yine bu kutunun içerisine 2 sık iğne örüyorum. 1 2. İlk trabzana bir sık iğne ördükten sonra 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin ilmeklerine batarak ilmek alıyorum, kaydırma örüyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde bütün çevresine sık iğne öreceğiz. Köşeye gelince dönüş yapmadan önce tekrar birlikte olacağız. Köşedeki kutuya geldim. Önce 2 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekerek kirpik yapıyorum. Alt sırayı bitirdim. Şimdi ön kenardan devam edeceğim. Yine 2 sık iğne öreceğim. 1 2. Fazlalık ipi de araya alıyorum. Daha sonra burada yatay zincirler var. Bunları trabzan olarak düşünüyoruz. İlkinin üzerine batıyorum. Bir sık iğne örüp kirpik yapıyorum. Hemen ikinci zincirin üzerine batıp bir sık iğne daha örüyorum. Yine kutunun içerisine 2 sık iğne örerek aynı işlemleri yaparak devam edeceğiz. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde devam edelim.
Son kutunun içerisine 2 sık iğne ördüm. Buradaki zincir trabzanın üzerine batacağım. Bir sık iğne öreceğim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Son kirpiği çalışıyorum. İpi kesiyorum. İlmeklerin içerisinden ipi geçirdim. Bir iğneye ipi geçireceğim ve gizleyeceğim. Buradaki ilk sık iğnenin ilmeğine şu şekilde arka tarafından batıyorum. Bu tarafa geliyorum. İpin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum ve ipi tekrar arka tarafa çekiyorum. Bu şekilde. Burayı kapatmış oldum. Şimdi ipi arka tarafta önce sabitleyeceğim. Daha sonra ek yerinde ilmekler arasına yürüterek gizleyeceğim. Ek yeri bu şekilde kapatılmış oldu. Şimdi kol ağızlarına da aynı işlemi yapacağız. Kolun ek yerinden başlayacağız. Burası üst bölümü, dikiş tarafı. Ek yeri burası, sıra başlarını kapattığımız yer. Buradan aynen alt tarafa yaptığımız işlemleri yaparak kol kenarlarına da sık iğne örerken kirpik çalışıyoruz. İşlemler bittikten sonra hafif ters taraftan ütüleyeceğim. Son halini sizlerle paylaşacağım. Hırkanın bütün işlemleri tamamlandı. Kol kenarlarına da aynen çevresine örmüş olduğum gibi sık iğne ve kirpik çalıştım. Kol dikişleri ve arka orta dikiş iğne ile dikildi ve gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Yakayı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Devrik yaka olarak da kullanabilirsiniz. Oldukça şık, kullanışlı, yazlık, tiril tiril bir hırka oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.